Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pasta yapmak hepimiz için çok kolay olacak. Pandispanya hazırlamadan yine aynı şekilde krema hazırlayıp böyle uzun uzun bekletmeye uğraşma hiç gerek kalmadan yumuşacık kıvamlı bir pasta hazırlayacağız. İnanın bir dilimi bile sizi çok mutlu edecek. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak pastamızın tabanını hazırlayacağız. Şimdi elimde bir paket yani 200 gram sade pötibör bisküvi var. Kırıp hemen rondomun içerisine alıyorum. Ve rondodan geçiriyorum. Toz haline gelmesi gerekiyor. Eğer elinizde böyle bir alet yoksa elinizle ufalayarak da toz haline getirebilirsiniz. Bisküvilerin hepsini bakın rondodan geçirdim. Şöyle derin bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve üzerine 3 yemek kaşığı dolusu Nutella bırakıyorum. İlk etapta 2 yemek kaşığı ekleyip yoğurmaya başladım. Ama böyle rengi istemiş olduğum gibi olmayınca sonrasında 1 yemek kaşığı daha ekleyince rengi daha iyi olmuş oldu. Bisküviyi çikolata ile yoğurduğumuz için ekstra şeker katmamıza gerek yok arkadaşlar. Çikolatanın kendisi zaten tatlı, aynı zamanda lezzetli de. Ama eğer arzu ederseniz şöyle hafif iri çekilmiş fındık veya ceviz karıştırabilirsiniz bu karışımın içerisine. İyice yoğuralım ki lezzetler birbiriyle bütünleşmiş olsun. Ben yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar yoğurdum. Şu an için bu yoğurma yeterli. Kenara alıyorum ve hemen kalıbımın içerisine aktarmaya geçiyorum. Ben burada dikdörtgen kalıp kullandım ama ister yuvarlak isterseniz kare kalıp kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Elinizin altında hangisi varsa lütfen onu kullanın. Şimdi tabanına öncelikle yağlı kağıt serdim ve bisküvili karışımı üzerine bıraktım. Ve ilk etapta önce bakın elimle yayıyorum, bastırıyorum, böyle sıkılaşmasını sağlıyorum. Eşit bir şekilde yayalım lütfen. Yani bir tarafı yüksek bir tarafı böyle alçak kalmasın pastamızın. Hemen ardından da su bardağı yardımıyla iyice böyle bastırarak daha da sıkılaşmasını sağlıyorum. Evet, pandispanya bakın yapmadan da çok rahat bir şekilde pasta tabanı aslında hazırlamış oluyoruz. Son olarak ben şöyle bir kaşıkla da tekrardan bakın bastırıp daha doğrusu son düzeltmeleri yapıyorum. Ve hemen ardından ben buzluğa bıraktım. Ne kadar zaman kalacak buzlukta? Kremamızı hazırlayana kadar, yani en fazla kalacağı bir 5-10 dakika. Evet arkadaşlar, sıra geldi pastamızın kremasını hazırlamaya. Şimdi kabımın içerisine 2 kutu krema bırakıyorum. Yani toplam 400 milim. Hemen burada bir püf nokta vermek istiyorum. Kremanızı çırpmadan önce bir 5 dakika buzlukta bırakın. O zaman kıvamı daha koyu olmuş olacak. Eğer buzlukta veya buzdolabında dinlendirmeden çırpmaya kalkarsanız ne kadar çok çırpma işlemini yaparsanız yapın su gibi olacaktır. Bu nedenle muhakkak kremanızı soğuk olarak kullanın. Evet, önce bakın mikserin düşük devrinde şöyle bir 40-50 saniye kadar çırptım. Hemen ardından da yüksek devirde çırpmaya devam ediyorum. Burada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kıvamı koyulaştı arkadaşlar. Şimdi bu aşamada üzerine 250 gram mascarpone bıraktım. Alternatif olarak labne veya krem peynir kullanabilirsiniz. Önemli olan mascarpone gibi tuzsuz bir peynir olması. Üzerine parmak ucumla bakın vanilya bırakıyorum. Yani yarım çay kaşığı dökmeniz yeterli. Hemen ardından çırpmaya geçiyorum. Kıvamı koyulaşana kadar çırpacağız. Yaklaşık olarak bir 3-4 dakikamızı alacaktır istemiş olduğumuz kıvamı alması. Evet, kremamız neredeyse hazır hale geldi. Dikkat ederseniz koyulaşmaya başladı artık. Hemen bakalım. Evet, herhangi bir akma söz konusu değil arkadaşlar. Yani kremamız hazır. Hemen kenara alıyorum. Pastanın içerisinde muzu sevmeyenimiz belki yok denecek kadar azdır. Özellikle çocuklar bu lezzete bayılıyor. Evet, bakın muzlarımı bir parmak kalınlığında olacak şekilde doğruyorum. Ben toplamda 4 tane muz kullandım. Ama böyle isterseniz daha ince dilimleyip muz sayısını daha aşağı çekebilirsiniz. Ama böyle çok daha lezzetli oldu. Onu da belirtmek isterim. Şimdi bu dilimlemiş olduğumuz muzları hazırlamış olduğumuz pasta tabanımızın üzerine yatay olacak şekilde yerleştiriyorum. Muz yerine farklı sevmiş olduğunuz meyveler de kullanabilirsiniz. Şeftali olabilir, kayısı olabilir eğer seviyorsanız pastanın içerisinde. Çilek olabilir, ahududu olabilir, böğürtlen olabilir. Yani hangi meyveyi seviyorsanız onunla da hazırlayabilirsiniz.
Pastamızın tabanın üzerine bakın muz dilimleriyle kapladık. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yaptık bunu. Şimdi hazırlamış olduğumuz pasta kremasını da bırakıyoruz. Kremayı üzerine dökerken bu bölümü özellikle hani böyle biraz göstermek istedim size. Hiç atlamadım bu kısmı. Kabı salladım, hareket ettirdim ama ona rağmen krema çok kolay bir şekilde akmadı. Yani kremayı hazırlarken aslında istemiş olduğumuz kıvamı da bu şekilde olması gerekiyor. Hem rahat sürülebilir hem de koyu kıvamda. Kremanın tamamını muzların üzerine döküyorum ve spatula ile güzelce yayıyorum hemen ardından. Aslında pastamız bu şekilde hazır arkadaşlar. Dinlendirip hemen servis edebilirsiniz ama üzerine ganaj hazırlayıp ben bu şekilde hani sunmak istiyorum pastamı. Şöyle bakın kenarlara hani gelmiş olan kremaları da peçete yardımıyla dikkatli bir şekilde alıyorum ve 1 saat buzluğa bırakıyorum. Buzlukta böyle kremasının donması için. Ganajımız için 100 gram krema ve 200 gram da sütlü çikolata var. Burada ister beyaz isterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz. Yalnız kremayı hazırlamak için pastanızın kremasının donmasını bekleyin. Ben pasta kreması donduktan sonra kremayı kaynama derecesinde ısıttım ve tablet çikolataları kırıp hemen içerisine bırakıp erimesini sağlayacağım bu şekilde. Şimdi kaşıkla güzelce karıştırarak çikolatanın erimesini sağlıyorum. Ve ganajımız da hazır arkadaşlar. Şimdi soğuyan pasta kremasının üzerine çok rahat bir şekilde artık dökebilirim. Eğer krema donmadan dökmeye kalkarsanız bulamaç gibi olacaktır. Bu nedenle kremanızın iyice donması gerekiyor. Ganajı da hemen dökmeniz gerekiyor. Çok çabuk sertleşecektir yoksa. Şimdi hepsinin üzerine boşalttıktan sonra kaşıkla güzelce yayıyorum. Böyle ince bir katman oluşacak, çikolata katmanı. Çikolatayı eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerinin desenini vermeye geçiyorum. Bunda bakın kaşığın tersiyle görmüş olduğunuz şekilde yapıyorum. Yalnız bu aşamada çok hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü çikolata çok çabuk bir şekilde donuyor. Donduktan sonra da şekli vermeniz zorlaşacaktır. Herhangi böyle bir şekil verme aparatı kullanmadan üst yüzeyini görmüş olduğunuz şekilde süslemiş oluyoruz. Bu şekilde akşamdan hazırlayıp sabah servis edebilirsiniz. Eğer aynı gün içerisinde tüketmek istiyorsanız bu şekilde hani son şekil verme işlemini yaptıktan sonra buzdolabında 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakın. Sonrasında servis edebilirsiniz. Çekimime gün ışığında devam etmek istediğim için bir gece böyle ben buzdolabında bekletip sabah kaldığım yerden devam ediyorum. Üzerine çok az Hindistan cevizi serpiyorum. Şimdi kalıptan çıkarmadan önce şöyle bıçakla sıyırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çikolata donmuş ve kalıba yapışmış. Birden kalıbı açmaya kalkarsanız pasta kenardan, ortadan herhangi bir yerinden kırılabilir. Bu nedenle çok hafif bir şekilde sıyıracağım bıçakla ve daha sonra kalıbımı açmaya geçiyorum. Evet, şimdi çok rahat bir şekilde artık kalıptan ayırabilirim. Herhangi bir kırılma, çatlama olmadan. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. İnanılmaz böyle muhteşem görünüyor. Kreması oldukça sabit. Hiçbir akma söz konusu değil. Evet, tadını ben de sizlerle beraber çok merak ediyorum. Hemen dilimlemeye geçiyorum bu nedenle. Her bıçak kesiğinin ardından peçeteyle silelim ki çikolata olan kısım krema ile kaplanmış olmasın. Dilimleri istemiş olduğunuz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Şöyle bir dilim alalım ve bakın hemen size daha yakından göstermek istiyorum pastamızın son halini. Bisküvide de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde sabitlediğimizden, sıkılaştırdığımızdan dolayı herhangi bir kırılma söz konusu değil. Evet, hızlı bir şekilde böyle bir pasta hazırlamak istediğinizde veya ilk defa pasta yapacaksanız bu pasta yapımı sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederek hazırlamanız. Bu pasta kremasını yapacağınız tüm pastalarda kullanabilirsiniz. Tiramisu'da da kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Çok hafif bir krema oldu. Ben seyretmelere doyamadığım için böyle kesip size gösteriyorum.
İlk başta demiştim bir dilimi sizi mutlu edecek diye. Bir dilimden önce sadece şöyle bir çatalı ağzınıza aldığınız zaman o mutluluğu hissetmeye zaten başlayacaksınız. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun. Eğer tarifimi hazırlarsanız resimleyip bana gönderme imkanınız olursa çok sevinirim. Burada paylaşmak isterim. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.